Ünlü sanatçımız Haluk Levent mide kanaması geçirmiş. Kendisi yoğun bakıma alınmış. Mide kanaması gerçekten tehlikeli bir hastalık. Ben bu durumu hastalarımda da ciddi şekilde önemsiyorum. Çünkü biliyorsunuz bizim hastalarımızın çoğu kan sulandırıcı kullanıyor. Haluk Levent benim idolüm. Kendisi yaptığı insani yardım organizasyonlarıyla kalbimle taht kurmuş durumda. İnşallah ileride böyle insani yardım organizasyonlarını üstlenmek bana da nasip olur diyelim. Mide kanamasının en sık nedeni Helicobacter pylori enfeksiyonu. Helicobacter pylori bir enfeksiyondur. Bakteriyel enfeksiyondur ve sizin sosyal medyada gördüğünüz işte şu kürü yaparsanız Helicobacter pylori ortadan kayboluyor. Böyle bir şey yok. Bunların hepsi yalan. Burada yapılması gereken şey bir gastroenteroloğun takibinde kalmak ve bunun uzun süreli tedavisini kullanmak. Öteki türlü Helicobacter pylori eradike olmayacaktır, mideden silinmeyecektir, dirençli bir bakteridir. İkinci maddeleri biraz toplu halde söylemek istiyorum. Stres, sigara, alkol bunlar gerçekten ciddi problemler. Akut stres genellikle mideye zarar vermez. Yoğun bakım hastaları haricinde ama kronik uzun süreli stres mideye ciddi şekilde zarar verecektir. Ülkemizde zaten sigara kullanımı çok fazla. Alkol tüketimi fazla. Zaten bir de stresli bir ülkeyiz. Bunlar bir araya geldiğinde maalesef mide kanaması riskimiz artıyor. Türkiye'de de mide kanaması gerçekten çok sık. Diğer sık bir sebep ise ağrı kesiciler. Ağrı kesiciler midede siklooksijenaz enzimi adını verdiğimiz bir enzimi bloke ediyor. Mideyi koruyan enzimi. Bu da mide bariyerinin bozulmasına neden oluyor ve uzun vadede mide kanaması riski artabiliyor. Ben burada ağrı kesici kullanmayın. Ağrı kesiciler çok tehlikeli demedim ama uzun süreli, sürekli bir şekilde ağrı kesici kullanmak, bir de aspirini yüksek dozda kullanmak. Çünkü biliyorsunuz biz kalp hastalıklarında bile artık düşük doz aspirin veriyoruz. 100 mg veriyoruz, 81 mg veriyoruz, 150 mg veriyoruz. 300 mg'ı terk ettik. Ama insanlar eczaneye gidip 500 mg'lık aspirinler alıyor. Kalp damar hastalıklarında kullanılan 500 mg'lık aspirin diye bir aspirin yoktur. Aspirin 500 mg'da ağrı kesici için kullanılır. Dozu yükseldiği için de kanama riski artar. Yani mide kanaması varsa ortada kötü bir yaşam tarzı veya kötü alışkanlıklar vardır diyebiliriz. Bunları düzeltmek lazım. Mide kanaması geçirmişseniz bilin ki ortada çok ciddi sorunlarınız var ve bunların çoğunun düzeltilmesi gerekiyor demektir. Bir de reflüden bahsetmek istiyorum. Mesela ben de şu anda burada kahve içiyorum. Kahve fazla miktarda tüketimi gerçekten reflüyü tetikleyebiliyor. Gastrit riskini arttırabiliyor. O yüzden kahveyi de fazla tüketmemek lazım. Çay kahveyi de eğer mideyle ilgili problemleriniz varsa kısıtlamak lazım. Sanatçımıza geçmiş olsun diliyoruz. Umarım tez zamanda sağlığına kavuşur.